Atölye Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün lokmalık minik aksesuarlar öreceğiz. 3 tane tarif çalışacağız. Kalem, elma ve ayıcık. Bu modelleri isterseniz anahtarlık, isterseniz çanta süsü, isterseniz araba süsü olarak kullanabilirsiniz. Tek tek anahtarlıklarla dekorlamak zorunda değilsiniz. İsterseniz hepsini kombinleyerek de kullanabilirsiniz. Daha uzun bir zincirde bir elma, bir ayıcık da şahane olmaz mı? Bir minik çiçek yaparak bu kalemleri de detaylandırabilir ya da benim yaptığım gibi minik aksesuarlarla renklendirebilirsiniz. Zaten kendileri sizin elinizden çok özel minik modeller olarak çıkacaklar. Bu şekilde hepsini toplu görmek de gerçekten cezbedici. Toplu halde de çok şirin duruyorlar. Bir saatte birçok tane örebilir, sevdiklerinize hediye edebilir, toplu siparişlerinizde çalışabilirsiniz. Satış için de gayet uygun minik ürünler olacaklar. Videomda bütün modellerin yapım aşamasını detaylı olarak sizlere anlatıyor olacağım. Videoyu takip ederek bu ürünlerden birer tane de siz örmüş olacaksınız. Sonrasında zaten sayısını dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Arta kalan ipleri değerlendirebileceğiniz bir proje olarak da görebilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda az ip, az malzeme kullanıyoruz. Bu ürünlerde ince kalınlıkta bir ip tercih ettim. Onu da göstereyim size. Şöyle örnek olarak bir tanesini görelim. Pamuklu bir ip içeriği kullandım. İnce kalınlıkta. Daha kalın iplerle örerseniz daha büyük formda ürünler elde ediyor olacaksınız tabii. İnce kalınlıktaki ipi ben 2 milim tığ ile örmeyi tercih ettim. Bu şekilde güzel bir detay elde ettik. Tüm püf noktalarını video boyunca veriyor olacağım örgüyle ilgili. Takip etmenizi öneriyorum. Henüz kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Dilerseniz üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Malzemeleriniz ve siz hazırsanız hadi gelin örmeye başlayalım. Siyah ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Çaprazı gördüm, tuttum. Halkayı oluşturduğum ipimin içinden bir ilmek alıyorum ve kilitliyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 adet sık iğneye çalışıyorum. İpimi kısa ucundan tutuyorum, çekiyorum ve kapatıyorum. Hemen ilk sık iğnenin içerisinden bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Şöyle ipimi de arada yürüteceğim. İlk sık iğneyi almak belki biraz zorlayabilir. Bir tane sık iğne çalıştım. Hemen yanındakine geçiyorum. Siyahta görmek biraz zor oluyor ama dikkatli olun lütfen. İkincisine aynı yere 2 tane sık iğne çalışıyorum. Şimdi 3 tane oldu elimde. Bir sonrakine bir tane çalışıyorum. 4. Bir sonraki ve sonuncusuna 2 tane çalışıyorum. 1 2. Şimdi 4 tane sık iğnemiz vardı. Sayımızı bu sırada 6'ya çıkarmış olduk. Elinizde oluşacak halkayı şöyle yuvarlayın. Çünkü örgünüz içeriye doğru kıvrılacak. Renk değişimi yapacağız şimdi. Şöyle kıvırıp kısa ucunu da hafif hafif çekerek tığı şöyle kenara bırakayım. Şeklini verebilirsiniz. Hafif yuvarlanacak. Evet. Şimdi renk değişimi yapalım. Bir üst sırada daha büyüteceğiz. Şöyle son ördüğüm ilmeği söküyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. Ten rengi ipimi alıyorum. 2 ilmeğin arasından geçiriyorum. Şöyle siyah ipim uzun iple bu kısa ipi şöyle hafif çekiştirip sıkıştırıyorum. Şimdi bu ipi geriye bırakacağım. Bu ilk başlangıç ipimiz. Bir sonraki ilmekten şöyle tığımla göstereyim. Bu 2 ipi arada bırakarak devam edelim. Şöyle biraz uzatayım onu. Şunu arkaya bırakıyoruz. Bu başlangıç ipimizde. İkisini arada alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Yine 2 tane örüyorum bu sefer. Aynı yere.
Yani bir ördüm, bir arttırdım. Bir sonrakine geçelim. Yine biraz daha yürütelim. Bir örelim. Şimdi bunları da arkaya bırakabilirim. Bakın örgü içeri doğru kıvrılıyor. Onu biz şöyle dışarı doğru vereceğiz. Tırnağınızın yardımıyla, parmaklarınızın yardımıyla şöyle çekerek, şu kısa ipi şöyle çekerek. Evet. Şimdi bir sonrakine arttırma çalışacağım. Bir ördüm, bir arttırdım. Şimdi tekrar bir tane daha bir örüyorum ve sonuncusuna arttırma yapıyorum bir tane. Bakın şimdi 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğnemiz oldu. 4 sık iğne ile başlamıştık. Bir ördüm, bir arttırdım. 6 sık iğne yaptım. Ten rengi ipe geçtim. Bir ördüm, bir arttırdım. 6 olan sayımı 9'a çıkardım. Şimdi şu ipleri keselim. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi 9 sık iğneyi örüyorum. 1, şöyle alacağım ipimi. Şu ipleri şöyle geri alıyorum. 2, her bir ilmeğe bir tane yapıyorum. 3, 4, sayarak ilerlerseniz daha rahat olur. 5, 6. Yeni başlayan bir arkadaşımızsanız eğer ilmek belirleyici mutlaka kullanın. 7, 8 ve 9. Siyah ipim araya girdi, bakın onu hemen düzeltelim. Evet. Şöyle bir tane elyaf cımbızım var. Böyle ince yerler için kullanıyorum ben. Elyaf doldururken de çok faydasını görüyorum. Öneririm size de. Şimdi bir 9 sık iğne daha örelim. Bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hepsine birer tane sık iğne yaptım. Bakın sonuncuyu kapatmadım şimdi. Bir tane arttırma sıramız vardı. 9 ördük. Tekrar 9 ördük. Son sık iğne de kapatmadım. Renk değişimi yapacağım. Şöyle turuncu renk ipimi alayım. Turuncuyla örelim. 2 ilmekten ipimi geçiriyorum. Şöyle biraz uzun bırakıp göstermek istiyorum. Bakın ten rengini sıkıştırdım. Şöyle ikisini bir tuttum. Bir sonraki ilmek örerken araya aldım. 2 ipin üzerinden ördüm. Şöyle ilmek başı biraz gevşek. Onu da böyle çekerek sıkıştırdım. Şimdi 9 sık iğne ile biz örmeye devam edeceğiz. Bu sırayı beraber örelim. Bakın ipleri bir miktar içeriden yürütüyorum. 3 tane ördük. Dördüncü, beşinci, 6, 7, yeterli. Şöyle geriye bırakıyorum. 8 ve 9. Bu ipimizi de keselim. Şimdi bir miktar elyaf dolduralım. Çok az miktarda doldurarak devam edeceğiz. Şimdi burun kısmını öncelikle dolduruyorum. Siyahla ördüğümüz kalem ucu bölgesine. Şöyle doldurup şekillendirin. Bakın şöyle. Şu iplerin ucunu da içeride yok edelim. Çok aşırı doldurmayın. İlmek araları açılmasın. Bu şekilde azar azar doldurarak devam edeceğiz. Ördükçe doldurmanızı öneririm. Şimdilik bu kadar yeterli. Toplamda 8 sıra turuncu iple öreceğim ve sonrasında renk değişimiyle yine devam edeceğiz. Evet, tamamladım. Son sık iğnemi de şöyle örüyorum. Ama kapatmıyorum. Yine renk değişimi yapacağım çünkü.
Şöyle gri tonunda bir ip alıyorum. Ve metal kısmını çalışacağız şimdi kalemin. Yine şöyle ipleri çekiştiriyorum, sıkıştırıyorum. Bir sonraki sık iğneden örmeye devam ediyorum. 1 2, bakın ipleri yine arada yürütüyorum ben. 3 4, şöyle çekiyorum. Turuncu ipimizi kesebiliriz. Bunları da geriye bırakıyorum. 4 tane olmuştu. 5 6 7 8 ve 9. Şimdi bir sıra yaptık. Bunu iki sıraya tamamlayacağız. İplerimin ucunu şöyle içeriye bırakıyorum daha rahat örmek için. Şu ilk sık iğneyi kaçırmıyorum. 1, sayım küçülür yoksa. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine son sık iğneyi kapatmıyorum. Silgi bölümü için pembe renkli ipime geçiyorum. İplerimi şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi bir sıra 9 sık iğne öreceğiz. Bir üst sırada değiştireceğiz. 1 şöyle sıkıştı. 2 3 gri ipimi kesiyorum. İpleri şöyle çekiyorum. 3 taneydi. 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi son sıramızı yapacağız. Onun öncesinde elyaf dolduruyorum biraz. Bu ipleri de içeriye gönderiyorum. Bakın şuralarda falan. O yüzden dolduralım biraz daha. Çok minik minik dolduruyorum bakın. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bu sırada şöyle ilk sık iğnemin hemen ikisini almayacağım bu kez. Arkasındaki ilmeği bakın. Bana bakan değil, arka taraftaki ilmeğini alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Alıyorum, tığımdaki ilmekten geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. B, L, O dediğimiz ilmekten. İlmeğimizin arka tarafından aldığımızı tığımızdakinin içinden geçiriyoruz. Bilmeyenler için de bu tekniğimizi tekrar etmiş olalım. 9 tane ilmeğimiz vardı zaten. 9 tane yapacağız. Her birine bir tane. Şöyle sonuncuyu da yapacağım. Bakın şöyle sonuncuyu alacağım. Elyaflarım bu arada çıktı. Şöyle tığımdan geçiriyorum ve ipimi kesiyorum. Çok az uzun yapacağım. Bakın şu kadar yeterli. İpimi çekeceğim böyle. Çıkan elyaflarımı tekrar cımbızımla düzeltiyorum. Ve şimdi iğnemi alıyorum. İğne yardımıyla toparlayacağım. Evet. Şimdi bakın. Yine ilmeğin bana bakan tarafı değil, arkada kalan tarafını kullanacağım. Bir tane ilmek atlıyorum. Bir sonrakinin arka yüzünden şöyle iğnemle geçiriyorum ve çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. Bir sonrakinden şöyle yine arka ilmeğinden, tek kanadından geçiyorum, sıkıştırıyorum. Hem azaltıyorum hem toparlıyorum. Sıkıştırıyorum. Ve sonuncuyu yapıyorum. Bakın bu şekilde bir toparlama işlemi yaptım. Tam göbeğinden şu alttaki çizgi olan sıradan çıkartıyorum. Çekiyorum. Düzleştiriyorum.
Şuradaki herhangi bir ilmeğin bir kanadından, bir bacağından alıyorum. Şöyle kilitliyorum. Bakın, ikisinin arasından tam karşısına çıkabilirsiniz. Sıkıştırmak için. Hop, bakın gördünüz mü, yok oldu. Şimdi ne yapıyorum ben? Elyafların arasından ipimi şöyle geçirerek saklayacağım. Görünmesine dikkat edin. Aralardan geçtiğine emin olun. Ve bu kadar yeterli. Şimdi ipimizin ucunu keselim. Şurada görünüyorsa eğer onu da tığınızın minik bir yardımıyla içeri çekebilirsiniz. İşte minik kalem detayımız tamamlanmış oldu. Minimal bir parça. Şimdi hadi gelin diğer modelimize geçelim. Şimdi elma modeliyle devam edelim. Kırmızı ipimle yine şöyle bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine kilitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne dolduruyorum. Kısa ucundan çekiyorum, sıkıştırıyorum. Ve şimdi yuvarlayarak spiral bir şekilde devam edeceğim. Ama ilk sıramın yuvarlak görünmesini istiyorum. O yüzden şöyle ilk sık iğnemin içerisinden aldığım ipi tığımdaki ipten geçiriyorum. Yuvarlak bir görüntü elde ediyorum. Bir sonraki sık iğneden başlıyorum. İlk sık iğnenin içine 2 tane, bir yanındakine 2 tane, 4 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hepsine çift devam edeceğim. 6 tane sık iğnemiz vardı. Sayımızı 12'ye çıkarmış olacağız bu durumda. İlk yapmış olduğumuz ilmek kaydırmaya da geldiğimde yine 2 tane sık iğne yapacağım içine. Şimdi bir sayalım. Şöyle ipimi geri alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 olmuş. Bu ipi şöyle önde bırakacağım yerimi belirtmek için. Bir örüyorum, bir arttırıyorum bir sonrakinde. Bir örüyorum, bir arttırıyorum, bir örüyorum, bir arttırıyorum. 6 sık iğne ile başladığım için sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrar etmiş olacağım. 12 olan sayımızı da 18'e çıkarmış olacağız bu durumda. Son bir tane kaldı, onu da yapalım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Şimdi bir sıra arttırma daha yapacağım. 2 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine bu işlemi de sıra sonuna kadar 6 defa tekrar ediyorum. Toplamda elimde 24 adet sık iğne olmuş olacak. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şimdi artırma yapmayacağız artık. Toplamda 3 sıra boyunca 24 sık iğneyi koruyarak öreceğiz. Ardından azaltmalarla devam edeceğiz. Ben şimdi 3 sıra örüp hemen geliyorum. Tamamladım 3 sıra boyunca. Şimdi devam edelim. 1, 2 tane tek örüyorum. Ve bir sonrakinde bakın şöyle öndeki ilmekleri alarak tek seferde örüyorum ve bir tane azaltıyorum. Bir örüyorum, bir sonrakine bir sık iğne örüyorum. Diğer yanındaki iki ilmeğin ön ilmeklerini alıyorum ve ikisini bir örüp azaltıyorum. 2 tane oldu. Şimdi üçüncü azaltmamı yapıyorum. Ve bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 2 ör bir arttıra kadar biz örmüştük. Şimdi 2 örüp bir azaltıyoruz. Artık elmayı küçültüyoruz.
Yuvarlak bir parça yapacağız. Sonra şekillendireceğiz. Şöyle bir örüyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tamamlamışız. Şimdi bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Şöyle kıvıra kıvıra elimde bir örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Küçüldükçe birazcık zorlayabilir. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Şimdi ilmek sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Bir örüyorum. Bir azaltıyorum. Biraz sonra elyaf dolduracağım içerisine. Bir tane daha azaltalım. Bir örüyorum ve bir azaltıyorum. Tamamlamış olduk. Şimdi ipimi şöyle alıyorum ve elyafı dolduracağım. Bundan sonra küçüldüğünde doldurması mümkün olmayabilir. Şöyle tamamını yapalım. Bunu biraz daha doldurmak gerek. Şöyle bir miktar daha dolduruyorum. Minimal ürünlerde minik parçalarla, minik malzemelerle çok güzel detaylar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Şimdi 12 sık iğnemiz var. Her birini azaltarak öreceğim. Ön ilmeklerden alıyorum 1. Bir sonraki 2 ilmeğin ön ilmeğini alıyorum. 2. Bir sonrakiler 3. 4. 5 ve 6. Sonuncuyu kapatmıyorum. Bakın içinden geçiriyorum. Bu şekilde yapmayı tercih ediyorum ben. Şöyle bir miktar uzun keseceğim. İpimi çekiyorum. Ve iğne yardımıyla toparlayacağım şimdi ve şekillendireceğiz. Şimdi bakın bu ilmeklerin dışarıda kalan ilmeklerinden alarak şöyle alıyorum, sıkıştırıyorum. Alıyorum, sıkıştırıyorum ve toparlıyorum. Bu şekilde pürüzsüz bir bitirme yapacağız. Bütün ilmeklerden aynı işlemi yapıyorum. Şimdi çekiyorum biraz daha eğer gerekiyorsa. Tam ortasından diğer uçtaki ortadan çıkacağım. Şimdi bakın burayı da çevirmişken şöyle göstereyim. İlk sıramız yuvarlak oldu. Gördünüz mü? Eğer bunu yapmazsak bu buraya girmiş oluyor. Dilerseniz örgülerinizde bu şekilde kullanabilirsiniz siz de. Şöyle çekiyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi çekiyorum. Ortadan çıkmıştım. Hemen şöyle bir yanında geri geleceğim. Şöyle uygun bir yerden çıkartın. Sıkıştırın. Bakın burası içine çöktü. Şimdi bunu tam karşılığından yapalım aynı işlemi. Burayı da içeriye alalım. Biraz daha uzun kesebilirmişim ipimi. Onu da yine ortadan alıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle elinizde düzeltin. Bu yuvarlak ilk başladığımız yerden yaprağı yapacağız. Sapını yapacağız. Şu bizim bıraktığımız ip, onu da birazdan içine çekelim. Burası alt olacak. Şurada da herhangi bir ilmeğinden alıp şöyle geçirin, kilitleyin. Ve uzak bir yerden çekin. Evet. Ve bu ucunu keselim. Bunu da biraz kısaltıp keseceğiz. Zaten içinde yürütmüştük. Şimdi bunu da içine çekelim. Şuradan alabilirim. Şöyle el yordamıyla modelimizi şekillendirelim. Bakın. Şimdi buraya sap kısmını çalışacağız.
için sap kısmı için kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle birazcık uzun bırakıyorum. Şöyle bir kilitliyorum. Bakın şöyle aldım, çapraz yaptım. Çarpı yaptım, kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Zincirin üzerinden öreceğim. İlmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırmalarla şimdi ikincisini yapıyorum. Devam ediyorum. Üçüncüsünü yapıyorum ve dördüncü ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şöyle bir de kilitleyelim. Bakın bu şekilde bir sap yapmış olduk. İpimizi şu kadar kessek yeterli. Şimdi iğne yardımıyla her iki ucunu da çekeceğim. Şu ilk başladığımız yerden, şu birleşim gibi görünen yerden ilkini isterseniz tam ortasından alabilirsiniz. Böyle geçiriyorum. Şimdi diğer boşta kalan ucunu alıyorum. Onu da hemen yanındaki birleşme yerinden, bakın şuradan geçirdik, şuradan alsak olur. Bunu da buraya alıyorum. Evet. Şimdi her ip ucunu da şöyle çekiyorum. Düğümlüyorum. Sıkıştırıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle biraz kesiyorum. Ve bu uçları da içeriye alıyorum. Bakınız. Çok sevimli oluyor bu parça. Yaprağı da koyduğumuzda çok daha sevimli olacak. Şimdi yeşil renkli ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde uzun bıraktım biraz. Kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geriye dönüp ikinci zincirden başlayarak öreceğim. Hemen ilkine bir tane sık iğne yapıyoruz. Başını alıyorum bu sefer. İkincisine tekli trabzan yapacağım. Üçünü birden çekeceğim. Başını alıyorum. Bir sonrakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tek ördüm, ikisini bir ördüm, ikisini bir ördüm. Başını aldım. Bir sonrakine yine tekli trabzan, üçünü bir çekiyorum. Ve aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir kilitleme ve bitti. Şimdi tekrar söyleyeceğim ne yaptığımızı. 5 tane zincir çektik, geriye döndük ikinciden başlayarak. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, yani tığın başına aldım, üçünü birden çektim. Bir tane üçlü trabzan, tığın başına doladım, bir seferde, iki seferde, iki seferde çektim. Tığın başına doladım, tekli trabzan yaptım, üçünü bir çektim. Aynı yere bir de normal sık iğne yaptım. Ve bu şekilde bir yaprak oluşturduk. Onu şimdi diktiğimizde hoş bir duruşu olacak. Aşağıya doğru kıvıracağız. Herhangi bir ucundan alıyorum ama örgünün ters yüzünü değil, doğru yüzünü kullanacağız. Şimdi bu sapın tam dibine dikeceğiz. Şuradan bir yerden alıyorum. Çok uzağa dikmeyin. Şöyle tam ortasına batmayıp yanına battıysak şöyle çekeceğim. Diğer ucunu tam ortasına batacağız. Birbirlerine çok yakın yere konumlandırmamız gerekiyor yaprakta. Hoş bir duruş elde etmemiz için. Şöyle bir bakalım. Bakın. Tam sihirli halkanın göbeği burası. Burası da dip kısmından başladığımız yer. Tam göbeğinden yine şu yeşil ipimizi çıkarttığımız yere çıkmaya çalışacağım. Evet. Evet, şimdi ikisini de geçirdik. Şöyle ikisini çekiştiriyorum. Bakın. Ön yüzü burası. Şöyle hatta düğümleyelim, sonra göstereyim. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. Elyaflar arasında zaten tutunacak bu düğüm. Ve ipleri içeriye çekiyorum. Bakın. Sap kısmı ve yaprak kısmına şuradaki trabzan, görüyor musunuz? Çok güzel bir dönüş veriyor. Şahane bir detay. Ve elmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hadi gelin şimdi diğer modele geçelim.
Şimdi kahverengi ipimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Ayıcık modelimiz için. Bir tane kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Çekiyorum. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Yine aynı şekilde elmada olduğu gibi devam ettireceğim. İlk sık iğnemin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum ve bir sonrakinden örmeye başlıyorum. Şöyle küçültelim biraz. İlk sık iğnemin içerisine hemen 2 tane sık iğne örüyorum. İkinciye de 4 tane oldu şimdi. Hepsine çift batalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi tekrar eden bir işlem olduğu için tüm videoyu bununla geçirmek istemiyorum arkadaşlar. Elmada ördüğümüz gibi öreceğiz. Yani ne yapacağız? Bir örüp bir artıracağım. 2 örüp bir artıracağım. 24 tane sık iğneye ulaşacağız. 3 sıra 24 sık iğneyi değiştirmeden öreceğiz. Ardından 2 ör bir azalt. 1 ör bir azalt. İçini doldurmayı unutmayın. Sonra hepsini kesin ve toparlayın. Bir yuvarlak oluşturmuş olacaksınız. Şimdi bunu yapalım. Yuvarlağımızı oluşturalım. Elma ile aynı. İsterseniz videoyu geri alıp elmadaki sayıları kontrol edebilirsiniz. Ben sıkıcı olmaması adına tekrar örmek istemiyorum videoda. Kulaklarla devam edeceğiz. Örüp geliyorum. Hemen kulaklarla devam ediyoruz. Şimdi tamamladım. Anlattığım şekilde kulaklarla devam ediyorum. Yine sihirli halka yapıyorum. Ve içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. Sadece bu kadar kulaklar. Ama tabii ilk sık iğne ile birleştireceğiz. İlk sık iğnemin içerisinden ilmeğimi alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bu kadar. Şimdi kesiyorum. Şöyle bir miktar uzun kesebiliriz. Dikiş yapacağız çünkü. Hemen nasıl dikeceğimizi göstereyim. Bakın şu uçları şöyle kalsın. Şimdi şu başlangıç noktamızı arkada bırakıyorum. Şuradan saydığımda 1, 2'den alacağım. 2 tane sık iğne sırasından aşağıdan çıkartacağım. Yapmış olduğumuz bu parçanın ters yüzünü kullanacağız. Şöyle dursun ipim. Şimdi geldiğimden bir tane ilmek atlıyorum. Bir sonrakinden şöyle iğnemi geçiriyorum. Şimdi 2 sıra kullanmıştık ya, aynı yerden ortaya geçiriyorum şimdi iğnemi. Atladığım sık iğneden alıyorum. Ortadan tekrar ilk iğnemi de giriş yaptım. Sıradan çıkartıyorum. Bu şekilde sağlam bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi iki ucunu düğümlüyorum. Bir tane daha düğümleyelim. Ve çıktığım yerden şöyle girip uzak bir yerden iğnemi çıkartıyorum. Aynı şeyi diğer ucu içinde yapalım. Şöyle elyafların arasından dolaştıralım. Bulunduğu yerden tığımla alıyorum. Evet, şöyle çekiştiriyorum. İplerimin ucunu kesiyorum ve tamamladık. Bakın, kulağın ters örgü kısmıyla yapmış olduk. Aynısını buraya da dikeceğim şimdi ve gözlerle devam edeceğiz. İki kulak da tamamlanmış oldu. Şimdi gözlerle devam edelim. Bir miktar siyah ip alacağım. Şöyle. Şimdi iğne yardımıyla yapacağız gözleri. İsterseniz siz örerken
gözleri takabilirsiniz. Hatta nereye takabilirsiniz onu da söyleyeyim. Şöyle tepeden saydığınızda 2, 4, 5. sıraya takabilirsiniz. Aralarında 3 ya da 4 boşluk bırakarak takabilirsiniz. Şimdi ben de aynı oralardan göz yapacağım. Şöyle bakıyorum. Bakın şimdi ipimi arkadan öne doğru getirdim. İğnemle şöyle alıyorum. 1, 2, 3. İsterseniz siz daha az da dolayabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Zevkinize kalmış diyebilirim. 2 tane de dolayabilirsiniz. Şöyle çekiyorum. Şöyle alet yardımıyla çekeceğim, daha kolay. Şimdi şöyle düğüm işiyle bir tane göz yapmış olduk. Bakın. Ve bir sonraki gözümüzü yine aynı hizadan yapıyorum. Şuradan çıkartacağım. Evet, şimdi aldım. Yine iğne yardımıyla 1, 2, 3 doluyorum. Aynı yerden çıkarmıyorum. Şöyle bir ilmek alıyorum araya. Yani birazcık ip parçası alın ki onu sabit tutsun. Şöyle arkadan çıkartıyorum. Şöyle ucunu alayım önce. Evet. Şöyle yavaşça işliyoruz. Evet, tamamlamış olduk. Şöyle bir de detay verebiliriz. Gözün hemen yanından geliyorum. Şöyle üstünden tekrar diğer yanına. Üst kapaklar için şöyle yine aynısını da yan tarafa yapıyorum ve diğer ipimin olduğu yerden çıkartıyorum. Şimdi siyah iple vereceğimiz detaylar tamamlandı. Beyaz iple ışık verelim. Çok az miktarda beyaz ip alacağım. Şimdi şöyle arkadan bir yerden geliyorum. Gözün hemen yanından şöyle çekiyorum. Şuradan bakın diğer yan tarafa geçiyorum. Diğer göze geçiyorum. Çok sıkmaya gerek yok. Burada da yine aynısını uyguluyorum ve başlangıç noktasıyla buluşturuyorum. Şöyle parmağınızı düzeltin. Evet. Şöyle şekil verin. Çok çekmiyorum beyazları. Şimdi arkada şöyle bir düğümleyeceğim. 2 tane düğüm atsak yeter. Elyaflar tutacaktır. Ama diyorsanız ki güvenemem, iğne ucuyla çekebilirsiniz. Şöyle biraz kısa kesiyorum uçları. Beyaz ipi de keselim. Kullanmayacağız artık çünkü. Ve bu uçları içeriye alıyorum. Evet, tamamladık. Şimdi burun detayını çalışalım. Yine beyaz ip alıyorum. Sihirli halka yapıyorum içerisine. Şöyle kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk sık iğneden ilmek alacağım. Tığımdakinden geçiriyorum. Ve bitiriyorum. Şöyle bir tane zincir çekip keseceğim. Hatta şöyle de yapabiliriz. Tekrar sökeyim bunu. Son ördüğümüzü şöyle çekelim.
Şöyle bir yan taraftaki ilmekten arkaya alıyorum ve tekrar içinden geri getiriyorum ki düzgün bir bitiriş olsun diye. Bakın bu daha güzel oldu. Şimdi bunları ben minimal parçalarda yapıştırmayı tercih ediyorum. Çocukların oynayacağı oyuncaklarda mutlaka dikiş yapmanızı öneririm. Şimdi dikiş yapacağım ben. Dikiş yapmayacağım bu parçada. Yapıştırma yapacağım. O yüzden kısa kestim ve onları tutuyorum tırnağımla. Şimdi burun detayını işleyelim. Bunun üzerine koyu bir kahverengi iple yapacağım. Çok az ipe ihtiyacım olacak. Bunu katlarına ayırıyorum. Şöyle iki katını alsam yeter bana. İğnemi ipimi geçiriyorum. Çok kısa kestim galiba ama bakalım, umarım başarılı olur. Şimdi şu ilmeğin bir tanesinden geldim. Onu da böyle tutacağım. Tam ortadan arkaya. Şöyle. Şimdi yanındakinden geliyorum. Tam ortadan arkaya. Bakın V yaptık, gördünüz mü? Şimdi her ikisinden bu işlemi tekrar edeceğim. Bir yanındakinden geliyorum. Evet. Bakın şöyle oldu. İsterseniz bir tane daha yapabilirsiniz ama bence yeterli. Şöyle keseceğim. Tamamladık. Şu iplerin görünmesini istemiyorum. Şöyle tutuyorum. Aşağı yerler varsa onları keseceğim çünkü. Evet, temizliyorum. Şimdi arkasına bir miktar silikon süreceğim ve yapıştıracağım. Nereye? Şöyle gözün ortasına. Bakın tam gözün olduğu sıradan başlatacağım ve buraya yapıştıracağım. Evet, sıcak silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Çok hızlı yapıştığı için daha kullanılır bence bu üründe. Evet. Bakın şöyle şekillendirelim, bir yassılaştıralım, gözünü düzeltelim. Evet. Şimdi kafa detayını tamamladık. Fiyonk detayını yapalım. Bu tondaki yeşil ipi çok yakıştırıyorum ben. Şimdi zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinciden başlıyorum. 1, 2, sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Şu ipi biraz arada yürüteceğim. O yüzden yukarıya alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk sık iğneden başlayarak sık iğne yapıyorum. 1, bakın ipi de arada yürütüyorum. 2, 3, 4, bunu keseriz artık. Sonuncusunu da almayacağım. Ve 5. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlkinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bir tane zincir. İpimi şimdi biraz uzun keseceğim. Bundan sonrasında iğne ile devam edeceğiz. Hemen iğnemi ipime geçiriyorum. İpimi iğneme geçiriyorum. Şimdi bakın bunu ortaya yürüteceğim. Ortaya yürüttüm. Şöyle düzeltiyorum. Kullanacağım ilmekten şöyle bir düğümleyeceğim buraya. Sabitliyorum. Evet. Şimdi bakın şuradan şöyle alıyorum. Fiyonk yapacağım. İpimi tersine geçiriyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın gördünüz mü? Şurada da sabitleyelim bir. Kaymasın.
yapıştırarak. Evet. Şimdi şu ipi keselim. İlk yürüttüğümüz ip. Ve bu ipi alıyorum, doluyorum. Fiyonkun tam ortasından. 2, 3 defa yeter. Şimdi arkasında şöyle bir yerde alıyorum ama bakın bırakmıyorum doladığım ipi. Şöyle sabitleyeceğim onu. Şöyle sabitledim. Bir tane daha yapalım. Şöyle ipin ortasından geçiriyorum. Sabitledim. Bakın bu şekilde fiyonk yapmış olduk. Bir tarafı biraz kısa oldu ama şöyle düzeltmeye çalışacağım. Evet. Şimdi şuradan kafaya sabitleyelim. Burası aşağıya gelsin. O yüzden ne yapıyorum? Ben şuradaki ilmeğe geliyorum. Burada yine bir sabitleme yapalım. Tekrar ilmekten geliyorum. Halkanın içinden geçiriyorum. Şimdi kafayı alacağım. Şöyle ölçeceğim. Bakın nereye gelecek? Şuraya geliyor. Buradan 2 sık iğne yana kayıyorum. Şimdi buradaki ilmeği alıyorum. Fiyonk doladığımız yerin sağ ve solunu kullanıyoruz yani. Bakın gördünüz mü? Buradan tekrar geldiğim yere gideceğim. Şöyle çekiyorum. Elimle de düzeltiyorum. Tamam, bu kadar yeter. O yüzden şimdi buradan aldığımız ilk ilmeğin şöyle etrafından alıyorum. Bir sabitliyorum. Şöyle tekrar başa geçiyorum. Sabitliyorum. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Ama dikiş daha uzun ömürlü olur. Şöyle birkaç yerden geçiriyorum. İpimin ucunu kesiyorum. Ve fiyonkta tamamlamış olduk. Ayıcık modelimizi de bitirmiş olduk böylelikle. Şimdi hepsini bir arada görelim. Ben anahtarlıklarını takacağım. Anahtarlıklarına minik objeler, tahta boncuklar kullanmayı düşünüyorum. Onları da yapayım. Size son halini gösteriyor olacağım. Evet, şimdi ben anahtarlıkları da taktım. Çok güzel oldular. Çok sevimli detaylandılar. Minik minik birer lokmalık ürünler oldular. Bakın, ayıcıklarda herhangi bir aksesuar kullanmayı tercih etmedim. Şöyle görmüş olalım. Bir tane daha var. Elmalarda da yine aksesuar kullanmadım. Bunları da şöyle görelim. Toplu halde görmek de hoş. Evet. Ama kalemlerde şöyle minik boncuk detayları tercih ettim ben. Anahtarlık zincirine şöyle minik ilave halkalara ahşap boncuklar takarak süslemiş oldum. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sade de yapabilir veya başka aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Evet, bir projemizin daha sonuna geldik. Bu videomuzda 3 ayrı modeli sizinle birlikte çalıştık. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olarak daha fazla tarifime ulaşabilir. Paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Katıl butonundan üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.